Herkese merhaba. Bu videonun konusu Proto-Türkler. Yani tüm Türkiye dillerinin ortak atası Proto-Türkçeyi konuşmuş olan halk. Bu video bir önceki videonun yani Kürtlerin kökeni videosunun Türkler için hazırlanmış bir versiyonu olmayacak. Konularımız tamamen farklı. Bir önceki videoda Kürtlerin tarihini Proto-Avrupalılardan alıp günümüzde bildiğimiz anlamda Kürtlere kadar getirmiştim. Bu videoda ise konumuz yalnızca Proto-Türkler olacak. Yani Proto-Türkler kimdi, nerede yaşadılar, nasıl bir genetik yapıya sahiplerdi, komşuları kimdi ve ne türden etkileşimlerden geçerek Ortaçağ Türklerini oluşturdular sorularının yanıtlarını arayacağız. Kürtlerin kökeni videosunu anlattıklarımın neredeyse tamamı bugün bilim camiasında ortak kabul gören görüşlerdi. Bu video biraz daha farklı olacak çünkü Proto-Türklere dair daha az çalışma var. Dolayısıyla bu videoda çok daha kısa bir dönemi anlatacağım halde anlatacaklarımı sistematik bir şekilde argümanlarla açıklayacağım için önceki videoya göre daha teknik bir video olacak. Benim zamanımda Türkiye dillerin Ural Altay dil ailesinin bir alt grubu olduğu öğretiliyordu. Hala böyle öğretiliyor mu bilmiyorum ama önce bu konuyu açıklığa kavuşturmak istiyorum. Günümüzde artık Ural Altay dil ailesi bir dil ailesi olarak kabul görmüyor. Ural dilleri ayrı bir dil ailesi, Altay dilleri ise dil ailesi değil ama bir Sprachbund olarak kabul ediliyor. Yani bugün Altay dilleri denilen diller ortak bir kökten gelmiyorlar muhtemelen ama ilk dönemlerinden beri birbirleriyle yakın bir etkileşim halinde olduklarından dolayı ayrı bir diller kümesi olarak sınıflandırılıyorlar. Dolayısıyla Türkçenin takip edebileceğimiz en eski atası Proto-Türkçe. Proto-Türklerin kimliğini aydınlatabilmemiz için temel olarak iki veriye ihtiyacımız var. Bunlardan ilki dilbilimsel veriler, ikincisi ise elimizdeki erken Türk örneklerinin genetik yapısı. Dilbilimsel verilere göre Proto-Türkçe, Proto-Moğolca ile komşu olmalı. Yani ne demek istiyorum? Proto-Türkçeyi konuşan halkla Proto-Moğolcayı konuşan halk çok yakın kültürler olmalı birbirine. Proto-Moğolca için genel konu Mançurya bölgesinde konuşulduğu yönünde. Hatta muhtemelen buradaki Dongu halkı tarafından konuşuluyordu Proto-Moğolca. O halde Proto-Türkçenin Doğu Moğolistan tarafında konuşulmuş olması akla yatkın görünüyor. Türkiye dillerin birbirlerinden ayrışmaları göz önünde bulundurulduğunda Proto-Türkçenin muhtemelen Demir Çağı'nda konuşulmuş olduğu düşünülüyor. O halde biz de Proto-Türkleri Demir Çağı Moğolistan'ında aramaya başlayabiliriz. Öncelikle Demir Çağı Moğolistan'ın genetik yapısını anlamaya çalışalım. Şu an ekranda erken Demir Çağı Moğolistan'ın genetik yapısını gösteren bir harita görüyorsunuz. Buradaki pasta grafikleri gözünüzü korkutmasın. Aslında okuması oldukça kolay ve şimdi elimden geldiğince sade bir şekilde açıklamaya çalışacağım. Burada gördüğünüz her bir renk ayrı bir genetik bileşeni temsil ediyor. Burada 4 ayrı renk görüyoruz ve kabaca Doğu'nun ve Batı'nın iki farklı genetik yapıda olduğunu söyleyebiliriz. Doğu tarafta slab grave yazan yani levha mezar kültürünü temsil eden grafikler tamamen yeşil renkteler. Batı'da ise daha karmaşık bir yapı görüyoruz ve buradaki kültürler genellikle bir Doğu İran'ı dili konuşan İskitlerle ilişkilendiriliyorlar. Önce basit olandan başlayalım. Yeşil rengin hangi genetik bileşeni temsil ettiğini anlatacağım. Bu yeşil renk grafiğin altında görebileceğiniz gibi ANA olarak kısaltılmış. Burada ANA Ancient Northeast Asia'nın kısaltması yani Antik Kuzeydoğu Asyalılar. Antik Kuzeydoğu Asyalılar Tunç Çağı'nın öncesinden beri Moğolistan'da mevcut olan muhtemelen bölgenin en yerleşik halkı. Antik Kuzeydoğu Asyalılar genetik olarak en çok günümüzün Tungus dilleri ve Gilyakça konuşan halklarına benziyorlar. Burada gördüğümüz üzere Slav Grave yani levha mezar kültürünün insanları neredeyse safkan bir şekilde Tunç Çağı'nın öncesinden beri genetik yapılarını koruyorlar. Batı'da çok daha karmaşık bir tabloyla karşı karşıyayız. Zaten eğer dikkat ederseniz burada 3 ayrı bileşenin farklı oranlarda karışmış olduğunu görürsünüz. Demir Çağı Moğolistan'ın batısındaki bu örnekler bir Doğu İran'ı dili konuşan İskitlerle ilişkilendiriliyor. Zaten genetik yapılarının ciddi bir bölümü sarı renkle belirtilmiş olan Sintaşta'dan geliyor. Sintaşta kültüründen Kürtlerin kökeni videosunda detaylı bir şekilde bahsetmiştim. İskitler o videoda bahsetmiş olduğum Yaz kültüründen farklı olarak Yaz kültüründe Baktriya-Margian arkeolojik kompleksiyle Sintaşta'nın bir sentezi söz konusuydu. Daha doğrusu Sintaşta'nın sonundan gelen Andronova'nın. İskitlerin ataları ise Baktriya-Margian arkeolojik kompleksiyle karışmadan doğrudan doğuya ilerleyen Sintaşta benzeri bir genetik yapının devamlılığı niteliğindeler. Hatta elimizdeki antik at örneklerinden görüyoruz ki bu Batı Moğolistan'daki İskitler tarafından kullanılmış olan atlar daha öncesindeki Sintaşta kültürünün at arabalarında kullanılmış olan atların soyundan geliyorlar. Dolayısıyla bu Batı Moğolistan'daki kültürlerin İskit kültürleri olduğu konusunda fazlasıyla veri mevcut. Ama gördüğünüz üzere bu İskitler Safkan Sintaşla soyundan geliyor da değiller. Buranın yerli halklarıyla farklı ölçülerde karışmış durumdalar. Kahverengiyle gördüğünüz Baktriya-Margian arkeolojik kompleksini temsil ediyor. Yine Kürtlerin kökeni videosunda bu kültürden bahsetmiştim. Açık maviyle gösterilen bileşen ise erken Tunç Çağı Baykal bölgesinin avcı toplayıcılarını temsil ediyor. Aslına bakarsanız bu erken Tunç Çağı Baykal bölgesinin avcı toplayıcıları yine büyük ölçüde antik Kuzeydoğu Asyalıların soyundan geliyorlar. Ama bir ölçüde Batı Avrasyalılarla da karışmışlar. Yaklaşık %20 civarı. Evet,
Tüm antik bileşenleri öğrendiğimize göre artık bu antik kavimlerin tarihsel etkileşimlerine geçebiliriz. Haritada gördüğümüz genel doğu-batı ayrımı erken demir çağının sonuna kadar aslında varlığını sürdürüyor. Yani doğu ve batı bu ayrı genetik yapısını erken demir çağının sonuna kadar koruyor. Ama erken demir çağının sonuna doğru levha mezar kültüründe, yani burada Slav grave olarak gördüğümüz kültürde ciddi bir hareketlilik görüyoruz. Bu kültürün insanları Moğolistan boyunca yayılıyorlar ve farklı kavimler bu hareketlilik sonucunda karışarak ortaya son derece heterojen bir genetik yapı çıkarıyorlar. Bu karışım sonucunda Çin kaynaklarından Xiongnu adıyla bildiğimiz bir kavimler konfederasyonu oluşuyor. Bu Xiongnu konfederasyonunda farklı kökene sahip birçok kavmin bir arada bulunduğu düşünülüyor. Hangi dili konuştuklarını bilmiyoruz ama elimizdeki Çin kaynaklarında Xiongnu diline ait olduğu düşünülen bazı kelimeler var. Şu an ekranda bu kelimelere dair yapılmış etimolojik bir çalışmanın sonuçlarını görüyorsunuz. Bu çalışmada Xiongnu kelimeleri hem dönemsel olarak hem de kullanım alanı olarak ikiye ayrılmış. Dönemsel olarak incelediğimizde görüyoruz ki erken dönem Xiongnu kelimeleri neredeyse yarı yarıya Doğu İrani ve geç Proto-Türkçe köklerle açıklanabiliyorlar. Geç dönem Xiongnu kelimelerinde ise artık Türkçenin, daha doğrusu geç Proto-Türkçenin büyük bir baskınlık kazanmış olduğunu ve Doğu İrani'nin oldukça sönük kaldığını görüyoruz. Peki bu ne anlam ifade ediyor? Erken Xiongnu döneminde Doğu İraniler ve geç Proto-Türkler muhtemelen aşağı yukarı aynı baskınlığa sahiplerdi ama ilerleyen dönemde Proto-Türklerin daha büyük bir baskınlık kazandığını görüyoruz. Şimdi de Xiongnu'ya dair genetik verilerin bize ne söylediğine bakalım. Erken Xiongnu örnekleri iki ayrı grupta ele alınmış. Batı Xiongnu ve Xiongnu'nun geri kalanı şeklinde ayırmışlar. Bu Batı Xiongnu örnekleri büyük ölçüde daha önceden o erken demir çağı grafiğinde gösterilen Batı Moğolistan'daki örnekleri andırıyor. Yani İskitlerle ilişkilendirilen örnekler. Kalan Xiongnu örnekleri ise büyük ölçüde levha mezar kültürünün soyundan geliyorlar. Xiongnu'nun geç döneminde tablo biraz değişiyor. Çünkü bölge daha fazla göç alarak çok daha heterojen bir yapıya bürünüyor. Bu göçlerin bir kısmı batıdan, bir kısmı doğudan gerçekleşiyor. Batıdan göç edenler Sarmat benzeri bir genetik yapıya sahip. Bu ne demek? Yani daha önceden bahsettiğim o Moğolistan'ın batısındaki İskit tarzı kültürlerden bile daha fazla Sintaşlı bileşini taşıyor göç edenler. Ve yine muhtemelen bir Doğu İrani dili konuşuyorlar. Doğudan göç edenler ise Çin bölgesinden ve Han benzeri bir genetik yapıya sahipler. Ama son dönemde bölgeye gelmiş olduğu bariz olan halkları bir kenara bırakıp önceden beri bölgeye yerleşmiş olan Xiongnu örneklerini göz önünde bulundurursak İskit benzeri bileşinin azaldığını, levha mezar kültürü bileşeninin ise çok daha baskın bir hale geldiğini görüyoruz. Aslında bu durum elimizdeki dilsel verilerle tamamen örtüşüyor. Nasıl ki etimolojik çalışmalarda Xiongnu'nun erken döneminde kelimeler yaklaşık olarak yarı yarıya Proto-Türkçe ve Doğu İrani köklerle açıklanıyorduysa ve ilerleyen süreçte Proto-Türkçe bir baskınlık kazandıysa, genetik yapıda da şunu görüyoruz ki Xiongnu'nun erken döneminde İskit benzeri, yani Doğu İrani dili konuştuğu düşünülen halkın genetik yapısıyla levha mezar kültüründen gelen halkın genetik yapısı eşit bir temsiliyete sahipken ilerleyen dönemlerde levha mezar kültürünün genetik yapısı çok daha baskın çıkıyor. Bu durum levha mezar kültürüyle Proto-Türkçe'yi ilişkilendirmemiz için makul bir sebep gibi görünüyor. Çünkü Xiongnu döneminin erken döneminde kullanılan Türkçe kelimeler geç Proto-Türkçe kelimeler. Oysa bunun erken dönemi olmalı ve muhtemelen bu erken Proto-Türkçe levha mezar kültüründe konuşuluyordu. Xiongnu daha sonra muhtemelen bir Moğol dili konuşan Siyenpiler tarafından alt edildi. Siyenpilerden sonra yine bir Moğol dili konuştukları düşünülen Cücenler geldi ve daha önceleri Cücenlerin tebaası olan Göktürkler sonradan isyan ederek Göktürk Kağanlığı'nı kurdular. Xiongnu içerisindeki Türkiye etmenle levha mezar kültürü arasında kurduğumuz ilişkiyi doğrulayabilmek için Ortaçağ Türk örneklerinin genetik yapısına bakmakta da fayda var. Elimizde hem Göktürk hem de Uygurlardan DNA örnekleri var ve bu örnekleri incelediğimizde görüyoruz ki bu insanlar neredeyse yarı yarıya Doğu İranilerle levha mezar kültürünün karışımından oluşuyorlar. Bu durum yine elimizdeki tarihi verilerle son derece örtüşüyor. Çünkü şunu biliyoruz ki hem Göktürkler hem de Uygurlar Soğutlar gibi Doğu İrani kavimlerle oldukça yakın bir temas halindelerdi. Öyle ki Göktürklerin resmi dili Soğutçaydı ve hem diplomaside hem de Sikkiler üzerinde Soğutçayı kullanıyorlardı. Uygurlarda ise yine ciddi bir nüfusun Soğutlar aracılığıyla Maniheizm dinini benimsemiş olduklarını biliyoruz. Bununla beraber hem Göktürk hem de Uygur örnekleri arasında Doğu İranilerle karışmadan bozulmamış bir levha mezar kültürü genetik yapısını sürdürenler de var. Tüm bunlar levha mezar kültürünün Proto-Türk kültürü olduğunu düşünmemiz için oldukça kuvvetli deliller. Blog yazılarımı takip edenler biliyordur ki daha önceden elimizdeki verilere göre Proto-Türk olmak için en uygun adayın Geç Tunççu Hövsgöl örnekleri olduğunu söylemiştim. Daha doğrusu Proto-Türklerin genetik yapısının Geç Tunççu Hövsgöl örneklerindeki genetik yapıyla oldukça örtüşen bir yapıya sahip olması gerektiğini söylemiştim. O yazıyı yazdığım dönemde henüz elimizde levha mezar kültürü örnekleri yoktu. Ve aslına bakarsanız ben o yazıyı yazdıktan 1,5-2 ay kadar sonra
Siyonluğu içerisinde Prototürk etmeninin bulunduğunu öne süren akademik bir makalede Siyonluğu örnekleri Hövs ile modellendi. Bunun sebebi aslında Hövs Gölü'nde büyük ölçüde antik Kuzeydoğu Asyalıların soyundan geliyor olması. Levha mezar kültüründe ise bu soy neredeyse safkan bir şekilde sürdürülüyordu. Evet, Prototürklerin kimliğine dair argümanlarımı açıklamış oldum. Eğer konuyla ilgili sorularınız varsa yine yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Eğer makul sorularsa elimden geldiğince net bir şekilde cevaplamaya çalışacağım. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.